Herkese merhabalar dostlar. Size söz verdiğim gibi bu videoda da şeyi anlatacağım. Türkiye'de neden erkek olmak zor? Aslında dostlar, neden zor? Bence kadın olmakla erkek olmak arasında bir fark yok. Tamam, belki bizde daha büyük güç var, ayrı bir şey. De bu güçten bağımsız bir şey. Şimdi dostlar, bizim için mesela hayata ne gibi bir zorluğu var? Bazen çok düşünmemiz gerekiyor. Eğer hani evleneceksek mesela çok düşünmemiz gerekiyor. İyi bir insan gelecek mi? Arkadaş olacaksak da aynı şekilde. Öyledir dostlar. Yani bizim için her şey zor. Bir anda sohbetin değişme hızını bile bilemiyorsunuz. Kadınlarda uzun sürer. Bizde mesela bir araba sohbetine girersin. Ondan sonra baklavadan çıkarsın. Hani örnek yani. Ciddi bir durumdur. Ben mesela konu değişmesine de çok sinir olan bir insanım ama ayarlı bir şekilde değişince de sinir olmayan bir insanım. Çünkü öyle bir anlamı kalmıyor dostlar. Yani 10 dakikada bir şey, 10 saniyede bir konu değişmesini istemem. Ha, bu ayrı bir şey. Bu benim karakterime bağlı bir şey. Neyse. Mesela Türkiye'de erkeklerden çok büyük şeyler bekleniyor. Benim kızıma göz kulak olsun. Senin kızın kör mü anasını satayım? Bakamıyor mu kendine? Tamam, ben onunla evlendim. Ona bakacağım. Kendime hiç mi bakmayacağım? Öyle bir şey yok. Senin çocuğuna sen bakmışsın, büyütmüşsün. Çocuğun da kendine bakmayı öğrenmediyse bu benim suçum değil. Bunu bana yükleyemezsin. Hani tamam, ben yediririm, içiririm, yanımda gezdiririm, önemli bir şey değil. Yanımda yatırırım, o da önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil. Hayatta dostluk da önemli, aşk da önemli, evlilik de önemli. Ama sen kalkıp bütün her şeyi bana verirsen ben de onu it gibi kullanırım. Öyle bir şey yok. Kızına bir şeyler öğreteceksin ki bana %100 bana yüklenmeyecek o kız. Yüklenirse ben öldüğümde boşluğa düşer veya ben onu terk ettiğimde boşa düşer. Veya anlaşamayıp ayrıldığımızda boşa düşer. Şu anki durum bu aslında dostlar. Hani kızımı emanet ediyorum, bak, ama kızın kendine bakabiliyor mu? Ben işe gideceğim mesela, kendine bakabilecek mi o kızın? Sıkıntı orada. Bana veriyorsun, evlendiriyorsun o kızını ama ben işime gidip gelince sen neden geç geldin? Bunu konu edecekse bana konu etmesin. Zaten işim geç bitecekse biter. Sana yazarım ama bundan sonra bana kalkıp niye geç geldin? Niçin geç geldin? Karıya mı gittin diye sormasın. Ben ona bağlıysam zaten bunu sormaya hakkı yok bir kere. Bu çok sıkıcı bir soru. Ben sana bağlıysam zaten seni aldatmam anasını satayım. Niye aldatayım? Yani bu genel şarttır dostlar. Birine bağlandıysan asla onu aldatmazsın. Ha, bu genel karakterde, erkek karakterlerinde biraz piçliğe de dayanıyor. Param var, 50 tane karıyla takılırım. Yok dayı, sen birini aldatıyorsan o birini de aldattığını görürse, o birini aldattığı Selma'yı aldattın, şeye gittin, Ayşe'ye gittin. Ayşe'yi aldattın, ona git. Sümeyye'ye gittin. Sümeyye'yi aldattın, Sümeyra'ya gittin. Ne oldu abi? Ondan sonra hepsi gördü seni. Bu sefer ne derler? Yani ne yaparlar? Bu aslında dostlar, kad, e, erkeklere yapılan en büyük ön yargılardan biridir dostlar. Hani her erkek sapık değildir. Her erkeğin böyle ne bileyim taciz, tecavüz gibi bir şey yoktur. Kendini tutabiliyorsan yoktur. Kendini tutamıyorsa vardır. Orası ayrı bir şey. Şimdi dostlar, velhasıl kelam. Gel git yaşamaya hiç gerek yok. Hani bizim için mesela kadınlar mesela bazen çok duygusal olabiliyor. Ama biz o kadar duygusal olamayabiliyoruz. Çünkü niye? Bizde duygular daha geç ortaya çıkıyor. Ha, belki aşk duygusu dediğimiz zaman çok erken çıkıyor ama bizde mesela üzülme duygusu, bilmem ne duygusu biraz daha geç çıkıyor. O yüzden hani ben üzüldüm, sen niye üzülmedin muhabbeti de yapma.
benim yanımda mesela. Ben içimde yaşarım, sen dışında yaşarsın. Bu karakter meselesidir. Bu yaşam meselesidir. Sen neysen ben o olamam. Bu aslında dostlar erkekler de evlendiği kadını çok değiştirmek istiyor ama değişmez. Neyse ne? İşte kadınlar da erkekleri değiştirmeye çalışıyor. Erkekler de kadınları. Şu anki evliliklerin bitmesinin sebebi arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Bu ayrılıkların çoğalmasının sebebi ben anlaşamıyorum, ayrılacağım. Niye? Çünkü giymesine karışıyor. Mini etek giyme. Ulan sen dindar bir adamla evleniyorsun. Adam sana der ki tabii mini etek giyme. Benim helalimsin sen. Sen giyiyorsan ve onu göz ardı ediyorsan, o lafları yemeyi istiyorsan ayrılmayı da göze alacaksın. Kapıdan kovulmayı da göze alacaksın. Niye benim üstüme yıkılıyorsun? Dindar bir adamla evlenip sağını solunu açıp gezmeyi düşünüyorsan, çıplak gezmeyi düşünüyorsan çok yanlış bir düşünce o. Çok aptalca bir düşünce. Yani mesela arkadaşlar kumarcı bir adamla evlenip kumarı bırakmasını beklemek çok saçma bir şey. Niye? Senin hayatın çok mu uzun? Değil. Sen de 60-70 yıl yaşayıp öleceksin. Belki 80 yıl yaşayıp öleceksin. Bunu bilemezsin ki. Sıkıntı orada. Sıkıntı orada. Hani anlaşılmayan bir güç var dostlar. Hani gerçekten o onu yönetmeye çalışıyor, o onu yönetmeye çalışıyor. O olmuyor, bu olmuyor. O olmuyor, bu olmuyor. Bu dünya genelinde erkeklere çok bir şeyler yükleniyor dostlar. Fakirse hiçbir şey değil. Bilmem ne. Çöp bir adamsın sen. İşte bir bok bilmiyorsun. Abi nedir bu erkeklere yüklenen yük? Ben anlamıyorum mesela. Yani kıza yüklenince kaldıramıyor. Erkeğe yüklenince sanki çok mu kaldırabiliyor? Tamam erkekler biraz daha kaldırma kuvveti olarak, sabır olarak tutabiliyor ayrı bir şey de. Yalandan da bazı şeyleri zorlayarak çıkartmayacaksın ortaya. Yani çıkartırsan olmaz. Öyle bir şey yok dostum yani. Olmasının bir ihtimali de yok. Sen kalkıp laf ediyorsan bakacaksın. Yani dostlar Türkiye'de erkek olmanın zorlukları mesela para kazandığın ortamda eziklenebilme ihtimalin var. Yaptığın işten kaynaklı değil, kazandığın paradan kaynaklı. Yani mesela birisi diyor ki ben 32 bin lira kazanıyorum sen 25 bin lira. Abi arada bana ne ki? Senin kazandığın paradan bana ne? Beni eziklemene ne gerek var? Benim psikolojimi bozmana ne gerek var? Senle ben bir değilim demek ki. Beceri olarak da bir değilim. Kazanç olarak da bir değilim. Keşke olsam ama değilsem bunun bunun suçlusu o da değil, bu da değil, benim. Niye sen beni ezikliyorsun ki? Yani sebeple. Türkiye'de mesela erkek olmak şu konuda da zor. Aile içinde mesela gençliğe ayak attın mı, ayaktaydın mı direkt işe git gir. İşe git gir. Hiçbir şekilde şey yok. Bir bekleme yok. Hemen işe veriyorlar. Ya dayı tamam veriyorsun. Çocuğun gidiyor çalışıyor da o da zor yani. Şimdi bir anda bir şeylere başlamak bence çok zor. Hele bir de ırgat gibi çalışıyorsa o da çok zor. Hani niye? Bazen dostlar gerçekten hayatta gördüğümüz kadarıyla hani erkeklerin de yaşadığı çok zorluk var. Kadınlar feminizm diyor. Erkekler de erkekizm dese daha iyi. Bize böyle bir şey verilmedi işte. Bize izimli bir şey verilmediği için bazı şeylerin aşırı abartısı da çok saçma dostlar yani. Gerçekten şu durumlarda artık Türkiye dünyada da erkek olmak zor.
karşı cinsten düşünce de, daha doğrusu bizim tarafımızdan düşünce de kadın olmak da zor. Çünkü niye? Kadınların da üstünde bir sürü güç var. Zaten bunu konuştuk. Ayrı bir şekilde de sohbetimizi ettik. Bu videoyu da bu videonun altına ya da işte yorumlara sabitlerim. Gider izlersiniz oradan. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay. Like deyip yorumlamayı unutmayınız dostlar.